13 Ekim 1974, sabah saat 5:40. Her şey, Stanford Üniversitesi güvenlik görevlisi Crawford'un rutin kontrolleri sırasında genç bir kızın cesedini bulduğunu bildirmesi üzerine başladı. Genç kızın bedeni, kilisenin doğu transeptinde, sunağın solunda ritüelistik bir şekilde yerleştirilmişti. Stanford Polis Departmanı zaten peş peşe bulunan cesetler yüzünden zor durumdaydı. Bu son haber onları daha da zor durumda bırakacaktı. Olay yerine gelen dedektifler, başı sola gelecek şekilde sırt üstü yatmış, sağ kolu belinin altına sıkıştırılmış ve belden aşağısı çıplak genç bir kadın cesediyle karşılaştılar. Birisi, sol kulağının arkasından beynine bir buz kıracağı sokmuş ve bir mumla cinsel tacizde bulunmuştu. Başka bir mum da göğsüne zorla sokulmuştu. Ayrıca boynunda boğulma girişimiyle uyumlu yaralar vardı. Kimlik tespiti yapıldı. Genç kızın adı Arliss Perry idi. Gece 3 civarında kocası tarafından kayıp ihbarı yapılmıştı. İhbar üzerine polisler arama başlatmıştı. Fakat kiliseye gelmelerine rağmen bir şey bulamamışlardı. Detaylı delil aramaları yapıldı. Arliss'in bulunduğu yerdeki bir yastıkta sperm kalıntıları ve bir mum üzerinde avuç içi izi bulundu. Kilisede eksik mumlar dışında karmaşaya dair bir işaret yoktu. Mumlar aceleyle değil, dikkatlice alınmış gibi görünüyordu. Otopsi raporuna göre Arliss'in ölüm sebebi kafa travması ve boğulma idi. Ayrıca cinsel saldırıya uğradığına dair kanıtlar bulunmaktaydı. Olay yerindeki deliller, Arliss'in gece yarısı kiliseye girdikten sonra saldırıya uğradığını gösteriyordu. Kızın gözlükleri kayıptı. Suçtan dehşete düşen ve şok olan yerel yetkililer, cinayetin gizli imzalarını halktan saklamayı tercih etti. 15 Ekim 1974'te genç kadın için yüksek katılımlı bir anma töreni düzenlendi. Üniversite, failin bulunabilmesi için $10.000 bir ödül sunacağını açıkladı. Peki ama nasıl olmuştu? Tahmini ölüm süresi boyunca kilisenin içinde veya çevresinde 7 kişinin olduğu belirlendi. Arliss Perry'nin kocası Bruce Perry, kampüs güvenlik görevlisi Stephen Crawford, baş şüpheli olarak değerlendirildi. 7. kişiye hiçbir zaman ulaşılamadı. Arliss ve Bruce, 2 ay önce Kuzey Dakota, Bismarck'ta evlenmişlerdi. Bruce, şefkatli ve nazik biri olarak tanınırdı. 12 Ekim 1974 akşamı kampüste yürürken kısa bir tartışma yaşadıklarını, sık sık meditasyon yapmak için oraya gittiklerini ifade etti. İlk sorguda Bruce'un gömleği kanlıydı. Bunun nedeninin burun kanaması olduğunu söyledi. Bruce, eşini kayıp olarak bildirmek için gece saat 3'te polisi aradığını belgeledi. Tekrar polisi aradığında saat sabah 7 civarıydı. DNA örneği vermeyi kabul etti. Ve yalan makinesi testine girdi. Stephen Crawford, eski bir polis ve üniversite güvenlik görevlisi. Kilisenin kapanış saati hakkında bilgi verdiğini, gece 23.45'te kiliseyi kilitlediğini ve saat 2'de güvenlik kontrolü yaptığını, kimseyi görmediğini söyledi. Arliss ile kilisenin kapanmasından önce konuştuğunu, ancak sonrasında onu görmediğini ifade etti. Sabah erken saatlerde batı kapısının açık olduğunu fark ettiğini belirtti. Bu durumu hırsızlık şüphesiyle ilişkilendirdiğini, ancak sonrasında Arliss'in cesedini bulduğunu ve yetkililere haber verdiğini anlattı. Daha sonra kayıtlar dinlendiğinde "Hey, burada sert bir şey var" gibi saçma bir şey dediği anlaşılacaktı. DNA örneği vermeyi kabul etmedi. Yalan makinesine hiçbir zaman girmedi. Diğer şüpheliler Crawford ve Bruce'un ifadelerini teyit ettiler. Kilise kapanmadan önce dua eden bir kızı gördüklerini belirttiler. Ancak polis,
gece yarısı kiliseye girmeye çalışan kum saçlı, saat takmayan, ortalama boyu 1.80 olan bu genç adam hakkında daha fazla bilgi alamadı. 18 Ekim 1974'te cenaze töreni yapıldı. Törende Arliss'in bir iş arkadaşı, ölümünden sadece bir gün önce onunla tartışan bir adam gördüğünü söyledi. Bu adamın tanımı, kiliseye giren adamla benzerlikler gösteriyordu. Olay, Stanford Üniversitesi'nde son 2 yılda işlenen 4. cinayet olarak büyük yankı uyandırdı. Arliss'in kocası Bruce, ilk şüpheli listesinden çıkan isim oldu. Bruce'un anlattıkları tutarlıydı ve görgü tanıkları tarafından onaylandı. Üzerindeki kanlı tişörtün sebebi stres kaynaklı bir burun kanaması olarak anlaşıldı. Yıllarca süren sorgulamalara rağmen aksi bir delil bulunamadı. Polis, olayın ritüel gibi görünmesine rağmen bu teoriyi genellikle göz ardı etti. Polise göre cinayet dikkatlice işlenmişti. Katilin kilisenin rutinini bilmesi gerektiği düşünülüyordu. FBI profilinde katil 19-20 yaşlarında bir erkek olarak belirlendi. O dönemde DNA teknolojisi yeterli seviyede değildi. Crawford, laboratuvar görevlisi John Arthur Getrew ve gizemli adam yıllarca ana şüpheliler olarak kaldı. Medyada şeytani tarikatlar ve ünlü suçlular gündeme geldi. Ancak hiçbir bağlantı kesinleşmedi. Ta ki cinayetten yıllar sonra DNA teknolojisinin güvenilir değerleri sunmasına kadar. 44 yıl sonra 2018'de Stanford Polis Merkezi cinayetle ilgili önemli bir toplantı düzenleyerek bulguları kamuoyu ile paylaştı. Stephen Crawford, cinayetin baş şüphelisi olarak belirlendi. Polise göre cinayet çözülmüştü ve evine yapılan baskın sırasında intihar etti. Cinayetin motivasyonu ve kişisel bağlantıları anlaşılamadı. Paylaşılan bilgilere göre, Stephen Crawford'un o gece iddia ettiği gibi devriye gezmek yerine, saat 3 sularında gelen polisleri kapıda karşıladığı ve her şeyin yolunda olduğunu söylediği anlaşıldı. Kim bilir, belki de bu eksik veya yanlış geçilen bilgi, cinayetin yıllarca çözümsüz kalmasına neden olmuş olabilirdi. Diğer şüpheli John Arthur Getrew, 2 ayrı cinayet nedeniyle tutuklandı. Bruce Perry, Arliss'in ölümünden sonra yeniden evlendi ve 2 çocuk sahibi oldu. Arliss Perry hakkında çok sayıda kitap ve makale yazdı. Tüm bunlara rağmen kısıtlı bilgiler sebebiyle kamuoyu hiçbir zaman tatmin olmadı. Şüpheler cinayetin üzerinden kalkmadı. Arliss Perry, 19 yaşında, evliliğinden sadece 2 ay sonra katledildi. Belki de tek suçu yanlış zamanda yanlış yerde olmasıydı. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olup beğeni tuşuna basmayı unutmayın.